Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde eşek metaforu olarak geliyor. Duyguların farkında olmayan, her işe düşünmeden atılan, kat anlayışta olan, fark edemeyen. Daha çok duygularını bastırma isteği içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Ne düşündüğünü, ne hissettiğini çok da bilmeyen bir enerji de geliyor. Daha çok böyle uyku durumunda diyebiliriz genel manada. Ama yavaş yavaş sistemin onu zorladığı bir sürecin içerisinde olacak. Böyle görünüyor. Şimdi diğer kartlara baktığımızda sevgi boyutuna geçiş, taze başlangıç ve üzüntü kartıyla beraber. Şimdi burada daha çok sevgiyle sınandığı bir süreçten geçtiğini söyleyebiliriz. Ama şunun farkına varamıyor. Yani ben sevgiyle ilgili, işte yeni başlangıçlarla ilgili güzel şeyler yaşayamıyorum. Hayatımda sıkıntılı bir süreç var. Ama bunu neden yaşıyorum? Ya da bu duyguyu neden hissediyorum? Da bu tarz insanları neden hayatıma çekiyorum gibi bir bakış açısı geliştiremiyor diyebiliriz. Daha çok böyle ruhsal bir uyku durumu içerisinde gibi görünüyor aklınızdaki kişi. Şimdi devam edelim. Kendini feda etmek, suçluluk duygusu, hata yapmak, gerçekleri fark edememek, yanlış seçim. Gerçekleri göremeyen bir enerjisi var. Yani sanki hani denir ya gözünde bir perde var ve göremiyor. Böyle bir durumun içerisinde olduğunu söyleyebiliriz aklımızdaki kişinin. Yaşadığı şeylerin onda duygusal olarak etkileri var. Ama burada şeyi fark edemiyor. Yani neden bunları yaşıyorum? Ya da burada görmem gereken asıl duygu ya da durum ne? Bunu fark edemeyen bir enerji de geliyor. Zihni ve kalbi arasında uyumsuzluk yaşıyor. Zihni ve kalbi arasında gidip gelen enerjilerde tekrardan yeni bir düzen kurma kartı geldi. Taze başlangıçla beraber. Sistem onu yeni bir düzen kurmaya doğru ittiriyor ama yani burada şöyle bir şey var. Evet bunları yapma isteği var ama tam olarak farkına varamıyor. Yani sürekli aynı şeyi söylüyormuşum gibi olabilir ama sistem onu evet bak artık bir şeyleri değiştirmen gerekiyor. Artık yaptığın yanlışları ya da fark edemediğin gerçekleri görmen gerekiyor. Artık zihnin ve kalbin arasında bir uyum sağlaman gerekiyor. Yeni başlangıç yapman gerekiyor dedikçe evet bazı böyle harekete geçme istekleri oluşuyor aklınızdaki kişide ama net gerçekleri göremediği için doğru adımlar atamıyor. Ciddi bir böyle bekleme enerjisinde kalmış olabilir bir süredir ve artık bu beklemeden çıkmak istediği bir sürecin içerisinde. Ciddi şekilde sıkıntılı bir süreçte. Şimdi bu kart bize ciddi bir e, melankolik enerjiden bahseder. İşte uykusuz geçen gecelerden, kabuslar görmekten, sıkıntılı bir süreçten bahseder. Şimdi baktığımızda genel manada sevgiyi isteyen, yeni bir başlangıç isteyen bir aklınızdaki kişi var. Ama bunları elde edebilmek için daha önceki zamanlarda yaptığı yanlışları görmesi gerekiyor. Sistem bunu dayatıyor ama şu an bunun farkına varamayan bir enerjide ve farkına varması adına da sistem biraz daha zorlayacak gibi görünüyor aklınızdaki kişiyi. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım bugünün enerjisinde neler yaşayabilir aklınızdaki kişi. Bugün aklınızdaki kişinin hayatında neler olabilir? Değnek dörtlüsü. Daha çok artık bu sıkıntılardan arınmak istediği bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Bir arayış içerisinde yaşadığı sorun her neyse iş hayatıyla ilgili olabilir, özel hayatıyla ilgili olabilir. Buradan artık çıkmak ve o kutlama yapacağı, huzura kavuşacağı enerjilere gelmek istiyor. Çocuk kartıyla beraber şimdi kendi içindeki çocukla alakalı da olabilir bu durum. Bazılarınız için uyan arkadaşlarım aslında sadece çocuğu varsa eğer aklınızdaki kişinin bu çocukla ilgili, çocuğuyla, kendi çocuğuyla ilgili de bazı duygu ve düşünceleri olabilir, yaşadığı durumlar olabilir. Adalet kartıyla beraber. Şimdi bu noktada birinci durum olarak çocuğu varsa ve çocuğuna karşı bir adaletsizlik yaptığını düşünüyorsa, doğru davranışlarda bulunamadığını düşünüyorsa artık buradaki o adaletsizliği ortadan kaldırmak istediği, daha mutlu ve huzurlu olduğu bir sürece doğru geçmek istediğini söyleyebiliriz. Böyle bir durum yok, çocuğu yok diyorsanız eğer
Şimdi bu noktada daha masumane, bu zamana kadar o adaleti sağlayamadığı, belki de hem kendine hem de karşısındaki insanlara karşı haksızlık yaptığı süreçlerden geçmiş olabilir. Artık daha masumane davranmak istediği, daha adil davranmak istediği bir sürecin içerisine girecek ve değnek dörtlüsü yeni dostluklar, yeni kutlamalar, güven duymaya başlama durumlarından bahseder. İkili ilişkilerle ilgili de ilişkinin daha üst seviyelere taşınması ile ilgili süreçlerden bahseder bize. Özellikle ilişkinin daha üst seviyelere taşınması ile ilgili sorunlar yaşanıldıysa ve adaletsizlik yaptıysa her aklınızdaki kişi burayı düzeltmek istediği bir sürecin içinde. Şimdi neden bu enerjilerde dediğimizde tılsım dörtlüsü benlik ve yosma kartı geldi. Şimdi tılsım dörtlüsü kaybetme korkusundan bahseder bize. Burada kıskançlık enerjisi de vardır. Böyle değersizlik duygusu da vardır. Benlik kartıyla beraber yakın geçmişte ciddi şekilde kaybetme korkusunu yaşadığı bir süreçten geçmiş olabilir. Hayatındaki kişiyle ilgili. Yani şimdi kaybetme korkusu, değersizlik duygularının altında kendine güvenmemek vardır ve burada karşısındaki bir kişinin, partnerinin ondan daha üstün olduğunu düşünme durumu olabilir. Burada ciddi bir kıskançlık durumu ve kendi iç dünyasında bir savaşa sebebiyet vermiş olabilir. Bugün konuşamıyorum. Sebebiyet vermiş olabilir. Yani burada birazcık şey de var sanki. Kaybetme korkusu olan kişiler rezonans kanunundan dolayı bizler hangi titreşimdeysek o titreşimlerdeki insanları hayatımıza çekeriz. Yani bir korkumuz varsa o korkuyu bize deneyimletecek kişileri hayatımıza çekeriz. Şimdi kaybetme korkusu olduğu için de hayatına aldığı kişi ona kaybetme korkusunu yaşatacak ya da yaşattıracak ya da kendisi o kaybetme korkusuyla beraber ilişkiyi sürdüremeyecek enerjiler ortaya çıkarmış. Benlik kartıyla beraber sistemin aslında kendi içindeki görmesi gereken o değersizlik duygusunu fazlasıyla yaşadığı olaylarla hissettirmiş diyebiliriz. Şimdi enerjiler böyle devam ederse neler olabilir dediğimizde buraya bir kart alacağım. Şimdi araba kartı, utanç ve ulak kartı geldi. Evet, artık net olarak bilinçaltındaki karanlık taraflarla yüzleşmesi gerektiğinin farkına vardığı bir sürece doğru geçecek aklınızdaki kişi. Evet. Yani bu zamana kadar görmediği, görse de görmezden geldiği durumların farkına vararak değişim ve dönüşüme kendini açacak diyebiliriz. Özellikle şimdi değersizlik durumu, utanç ve ulak kartı. Şimdi baktığımızda yaptığı davranışlardan ciddi şekilde utandığı ve yanlış yaptığının farkına vardığı bir sürecin içerisinde olacak. Daha çok böyle karanlık taraflarını görerek şifalandırmaya başladığı bir süreç olacak. Ciddi bir değişim ve dönüşüm onu bekliyor diyebiliriz. Ani, hızlı gelen bazı haberler bu değişim ve dönüşümü hızlandıracak olabilir. Daha çok böyle geliyor. Bu zamana kadar kendi hayatında yani şöyle söyleyebilirim. Birinci durum olarak insanlar hayatlarında hep aldıkları kararların kendileri tarafından alındığını düşünürler ama aslında verdikleri kararları başrol oyuncusu bilinçaltıdır. Ya da bazı insanlar da kendileri karar veremeyip kendilerine güvenmedikleri için işte çevresinden onay beklemek, çevresinin onu ve hayatını yönetmesini isterler. Her iki durumda da aslında kişi kendi vermiyordur hayatıyla ilgili kararları. Özellikle bilinçaltının farkında değilse eğer, değişim ve dönüşüm yapmadıysa. Burada artık bunun farkına varmaya başladığı bir sürecin içerisinde olacak. Sonra geldim. Şimdi bu durumun sizin hayatınıza yansıması nasıl oluyor buna bakalım. Aşıklar, imparator, dörtlüsü, değnek kralı. Şimdi özellikle egosal bazı savaşların içerisine girmiş olabilirsiniz. Karşınızdaki kişinin de ego yaptığını düşünüyor olabilirsiniz. Sizin üzerinizde de ciddi baskı uygulamış biri olabilir bu kişi. Yani daha çok böyle manipüle eden, sizi zorlayan bir enerji ortaya çıkarmış olabilir. Bazılarınız da kendi babanıza çok benzetiyor olabilirsiniz bu kişiyi. Bu duyguları tekrar tekrar size hatırlatıyor olabilir. Aslında aranızdaki duyguların gerçek aşk olduğunu düşünüyorsunuz. Aşıklar kartıyla beraber çok ciddi bir duygusal bağlılığınız var bu kişiye karşı. Ama yaşadığınız durumlar her neyse. Şimdi imparator kartı dediğim gibi babayı anımsatıyor olabilir size. Babanıza benziyor olabilir bu kişi. Bazı davranışlarıyla ya da egosal çok ciddi sorunlar size
yaşatmış, manipüle etmiş, baskı uygulamış olabilir. Şimdi bu noktada şöyle söyleyebilirim. Kılıç sekizlisi ile beraber bu ilişkinin devam etmesiyle ilgili çok ciddi çabalar vermiş olabilirsiniz ve artık yapabileceğim hiçbir şey yok dediğiniz bir noktaya gelmiş olabilirsiniz şu an enerjisinde. Birazcık karamsarlık var kupa dörtlüsüyle beraber. Biraz küstüm oynamıyorum enerjisi var. Yani ben elimden gelen her şeyi yaptım. Bu dakikadan sonra daha ne yapabilirim dediğiniz bir tutum içerisinde olabilirsiniz. Şimdi değnek kralıyla beraber değnek kralı sıcak, dürüst yaklaşımlardan ve bilgelikten bahseder bize. Artık bu noktadan kendinizin de aslında dürüst olduğunuzu düşünüyorsunuz. Yapabileceğim her şeyi yaptım. Karşı tarafın artık adım atması gerekiyor dediğiniz bir bakış açınız var, oluşmuş olabilir şu an en azından. Artık böyle karşı taraftan da dürüst ve doğru adımlar bekliyorsunuz. Birazcık artık tamam dediğiniz bir noktaya gelmiş olabilirsiniz. Bugün birazcık zor konuşuyorum gibi. Şimdi bugün neler yaşayabilirsiniz buna bakalım hemen. Volkan'ın ruhu olarak geliyorsunuz. İçinde patlamak üzere olan duygu ve düşünceler var. Bastırdıkça daha büyük bir basınçla daha çok dışa vurmak istiyor. Öfke ve sinir doğru orantılı olarak seni ele geçirebilir dedi. Kılavuz, evet ve derin düşünce kartı. Bugün daha çok böyle öfkelenmenize sebep olacak bazı olaylar ya da kişilerle karşılaşacak olabilirsiniz. Öfkelenmemeye, kendi içinizdeki duyguyu fark edip bu duygunun siz olmadığınızı, şu an gerçekleşen durumlardan kaynaklı böyle hissettiğinizi kendinize tekrar tekrar hatırlatmanız gerekiyor. Öfkeyle yapılan davranışlar, sözcükler, öfkeyle söylenen sözcükler insanın daha sonra pişman olmasına sebep olabilir. O yüzden daha çok içinizde bu duyguları hissettiğinizde anda kalmaya, Ho'oponopono yapabilirsiniz. Özür dilerim, lütfen beni affetseniz severim, teşekkür ederim diye. Bu emin olun hemen ana dönmenizi sağlıyor. En azından daha sonra bu öfkeden kaynaklı sıkıntı yaşamamış olursunuz. Kılavuz, evet ve derin düşünce kartıyla beraber belki de yani bugünkü o öfke duyacağınız durum sizi öfkelendirecek, kızdıracak, üzecek o durum, böyle bir durum yaşarsanız o noktada durup ben bunu neden hissediyorum? Kendi içimdeki hangi duygu ya da hangi yaşanmışlık bana bunu hissettiriyor dediğinizde bazı cevapları kendi içinizde bulacak olabilirsiniz ve bu öfke durumu sizin şifalanmanıza vesile olacak olabilir. Böyle bir enerji yüksek, sizde bir kılavuzluk yapacak olabilir. Bu noktada böyle kendi içinize döndüğünüz, derin düşüncelere daldığınız ve güzel sonuçlar aldığınız bir durum ortaya çıkarabilir. Şimdi ayrılık kartı, ego, sezgilerin güçlenmesi, melankolik tavırlar. Yani baktığımızda aslında bugün daha çok böyle ayrılık, terk edilme ve sizin üzerinize uygulanan manipülasyonlar, negatifliklerle, egolarla yüzleştiğiniz bir gün olabilir. Bugüne biraz dikkat etmenizi tavsiye ederim. Zorlayan her enerji aslında size artık görmen gereken bir şey var hatırlatır. Yani görmeniz gereken bir şey vardır ve fark etmiyorsunuzdur ya da görmek istemiyorsunuzdur. Özellikle ailede, çevrede böyle çok fazla yani yakın diyebileceğimiz kişilerden zarar görüyor olabilirsiniz. Manipülasyona uğruyor olabilirsiniz. Ya çok vicdansız dediğiniz kişiler olabilir ya da işte akrabadır ama öyle cümleler, kelimeler bir şeyler yapıyordur ki canınızı çok yakıyordur ve görmezden geliyorsunuzdur vesaire vesaire. Bugün daha çok egosal durumlarla arkanızdan böyle yüzünüze gülüp alttan alta böyle iğneleyici tavırlarla sizi zorlamaya çalışan kişilerle karşılaşacak olabilirsiniz. Bu noktada hemen arınmaya, öfkenizi dindirmeye çabalamanızda fayda var diyebilirim. Birazcık böyle hayal kırıklığı ya da biraz melankolik enerjilerin içerisinde olabilirsiniz. Ama burada görmeniz gereken şey ne? Buna odaklanmanız gerekiyor. Neden örneğin bu kadar çabuk başkaları bir şey yaptığında etkileniyorsunuz? Örneğin buna bakmanız gerekiyor. Bu şey gibi yani bir kişinin size söylediği bir kelime, kötü bir kelime kullandığında o bu kelimeyi kullanıyor ama siz öyle misiniz? Hayır. Yani birilerinin bir şey söylemiş olması sizinle alakalı değil. Birilerinin bir şey söylemiş olması kendileriyle alakalı. Yani birini eleştiriyorsa bir kişi kendi içindeki o durumu, duyguyu eleştiriyordur.
O yüzden buraya çok takılmamak. Evet, çok kolay değil tabii ki. Söylemek kolay. Yapabiliyor musun? Konuşamadım. Yapabiliyor musun dediğinizde tabii ki bazı noktalarda çok zorlandığım yerler benim de oluyor. Herkesin olur. Yani insanız ve ne kadar dikkat etsek de, ne kadar başka türlü bir bakış açısı geliştirip anlamaya çalışsak da bir yerde tabii ki böyle çok kolay olmayabiliyor. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Yapılan şeyin çok önemi yok. Sizin hayatınıza etkisi önemli. Yani anlamlandırdığınız durum önemli. Karşınızda gerçekten böyle sevgiyi bilmeyen biri varsa istediğini söyleyebilir. O kişi zaten sevgiyi bilmiyor. O kişinin hayatı mükemmel olsa da o kişi mutlu olamaz. Ama siz mutlu olmayı bilen biriyseniz, sevgiyi bilen, deneyimlemiş biriyseniz, karşınızdaki kişinin size söylediği kötü bir şeyde durup sevgiyi bilmiyor. O yüzden böyle davranıyor. Sorunu benimle değil, kendiyle dediğiniz takdirde orada onun söylediği şeyin çünkü sözcükler sihirdir ve sihir olarak baktığımızda güzel şeyler evet çok olumlu etkileri olur ama kötü olumsuz şeyler söylendiğinde de bu bir kara büyüye dönüşebilir. O yüzden bizim bunu kabul edip etmememizdir önemli olan. Size kötü bir şey söyleyen biri olduğunda onun size o kara büyüyü yapmasına izin veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Buna karar vermeniz gerekiyor. Tabii ki de vermemelisiniz. Yeni kapıların açılmasını sağlayacak bir sürecin içerisindesiniz. Bugün biraz zorlanabilirsiniz ama daha çok bugünün sonuna doğru diyelim ya da farkındalığınızı o şekilde böyle olumluya çevirdiğinizde aslında insanların sizin ne kadar böyle görünür olmanızdan rahatsız olduğu, işte dikkat çekici olmanız, güzel olmanız, yakışıklı olmanızdan ya da başarılı olmanızdan rahatsızlık duyduğunu, kendilerinin öyle olamadığı için bu duyguları size yansıttığını, yaşattığını anladığınız bir süreç olacak. Çok net farkına vardığınız bir sürecin içerisinde olacaksınız bugün. Önemli olan pozitifte kalmaya çabalamanız. Çok güzel bir cümle. Kara büyü baktığımızda. Sözcükler büyüdür ve biz ne izin verirsek onu yaşarız hayatımızda. Karşımızdaki insanın bize kullandığı kötü bir kelimenin doğru olup olmadığını biz zaten biliyoruz. Yani size işte şu işi yapamıyor dedi diyelim. Siz o işi yapıyorsunuz, siz bunu biliyorsunuz. Onun yapamıyor demiş olması sizin o işi yapmadığınız anlamına gelmiyor. O noktada kendi karşınızdaki kişinin bunu söylerken kendi içindeki yetersizlik duygusunu ortaya koyduğunu anlamanız yeterli olur örneğin. Böyle düşünebilirsiniz de. Şimdi 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bakış açısını yani insanlardansa, karşımızdaki insanlardansa kendimize çevirmeye başladığımızda birçok şeyin değişmeye başladığını göreceksiniz. Yani bu bana neden bunu yaptı, bunu bana neden söyledi'den çıkıp evet bunu söyledi. Ben burada kendimle ilgili neyi görmeliyim? İşte onun söylemesi beni nasıl etkiliyor? İşte kötü hissediyorsam, kendimi yetersiz hissediyorsam demek ki orada bende bir yetersizlik duygusu vardır. O söylediği için değil, ben onu hissettiğim için. Orada yetersizlik duygumu şifalandırmaya niyet etmem, çalışmalar yapmam gerekir. Bunun dışında karşıdaki kişinin yaptığı şeyin onun iyiliği, kötülüğü, şu olması, bu olması değil. Onun kendi iç dünyasındaki sınavıyla alakalı. Onu da kendine iade edin. Kendi hayatınızda bakın. Bir seçen arkadaşlarım. Bugün baba ile ilgili bazı şeylerin farkına varacağınız bir süreç olabilir. Baba olabilir, pişmanlık olabilir, otoriteler olabilir. Ama burada daha çok böyle kendi gücünüzün farkında olmanız gereken bir gün. Manipüle edilecek olabilirsiniz, zorlanacak olabilirsiniz ama siz bir tılsım dokuzlususunuz. Benim için sürekli takip eden arkadaşlar bilir. Bir imparatoriçe enerjisidir. Maddi manevi her şeyi tamamlamış, her şeyi yapabilecek güçlü olan bir karakterdir. O yüzden gücünüzün farkında olmanız gerektiğini söyleyebilirim. Yapılan yanlış davranışlara ya da manipülasyonlara uymayın lütfen. İkiyi seçen arkadaşlarım. Basiretsizlik ve kupa prensi geldi. Şimdi kupa prensi şefkatli barışçıl tutumlardan, hoşa giden olaylardan, iyi niyetli yardımlardan bahseder bize. Burada güzel haberler alacak olabilirsiniz ama basiretsizlik kartı sanki alacağınız bu haberin karşısında çok böyle mutlu olamayacağınız, çok böyle tepki gösteremeyeceğiniz bir süreç olabilir. Daha çok beklediğiniz haber bir kupa kralı ya da kupa şövalyesinden
gelsin istiyorsanız burada gelecek olan küçük bir adım sizi çok mutlu etmeyecek olabilir. Ya da mutlu olsanız bile çok böyle bunu gösteremeyecek bir enerjide olabilirsiniz. Ama bugün özellikle gelen haberlerde böyle iyi niyetinizi korumaya çabalayın. Aynı zamanda basiretsiz kaldığınız bazı konular, durumlar varsa çözemediğiniz, anlamlandıramadığınız, çevrenizdeki insanlardan bu konuları çözebilmek adına da güzel yardımlar gelebilir. Yardımları almaya da kendinizi açın lütfen. Evet, Kupa Kralı'nı bekleyenler 3'te geldi. 3'ü seçen arkadaşlarım Kupa Kralı ve Yuva kartı. Şimdi Kupa Kralı artık duyguları anlatma dönemidir. İçe dönme, bilinçaltının farkına varma, artık dengelenme süreçlerinden bahseder. Partnerin arzularını anlama durumundan bahseder. Burada daha çok günün enerjisinde karşınızdaki kişiden aileyle, yuva ile ilgili bazı haberler alacak olabilirsiniz. Ya da haber demeyelim ama şöyle, örneğin size yeterli gelmeyen bazı davranışlar ya da harekete geçemeyen enerjileri vardır ama onu anlamaya başladığınız, kendini anlattığı, yuvayla, aileyle ilgili bazı kavramların birbirinizden farklı olduğunu fark ettiğiniz bir gün olabilir. Burada da güzel bir haber gelebilir. Üçlü seçen arkadaşlarım için güzel böyle iletişime geçme durumları olabilir ve bu iletişimde de yuvayla, aileyle ilgili bazı şeyler paylaşılabilir. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.